Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz vintage eldiven yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Evet, gelin şimdi bu güzel tığ işi vintage eldiven yapımına hemen geçelim arkadaşlar. Eldivenimizi yaparken kullanmış olduğum iplerim Alize Voltime'ın şöyle siyah ve krem rengi oldu. Tığım ise 3,5 milim oldu arkadaşlar. Öncelikle siyah ipimizle kime yapacaksak onun şu uzunluğunu ne kadar istiyorsak arkadaşlarım, bakın şu uzunluğu ne kadar istiyorsak o kadar uzunlukta zincir çekmemiz gerekiyor. Şöyle aldım, ben bunu 30 tane yapmıştım. 30 tane zincir çekiyorum. Evet, 30 zincirden sonra şöyle üzerine bir alıyorum. Hemen dibindeki bakın zincirin içerisinden giriş yapıyorum. Ve çakma sık iğne ile diğer tarafa kadar geçiyorum. Şöyle zincirlerimizin içerisinden giriş yapıyoruz. Ve çakma sık iğne yapıyoruz. Sonuncuyu da yaptım gördüğünüz gibi. Şöyle alıyorum. Bir, şu fazla ipimizi de alalım. İki tane zincir çektim. Geri dönüyorum. Sonra üzerine bir alıyorum. Bakın arkadaşlarım, şurada şu şekilde V gibi olan yerimiz var. Buranın arka kısmından bakın. Arkasındaki yerden giriş yapıyorum şu şekilde ve yine çakma sık iğne yaparak devam ediyorum. Bu arkalardan alarak yapıyoruz. Böyle lastik görünümlü hale gelsin diye. Şuralardan aldım bakın. Şu V'den. Yani şuradan değil. Bakın tam şuradan girişimi yapıyorum ve ilmeği çıkartıp bağlıyorum. Şöyle iyice gözüksün, siyah diye birazcık şöyle biraz daha yavaştan yapayım ki iyice net anlaşılsın. Bakın arkadaşlar, şuradan şimdi şu son yere geldim. Yine buradan girişimi yapıyorum bu şekilde. Şöyle aldım. 2 tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Bu defa yine aynı şekilde bakın arkadaşlarım. Şurada yerimiz var gördüğünüz gibi. Şu V'nin iki arkasındaki yerden şöyle aldım ve hemen aynı şekilde hep buralardan giriş yapıp ilmek çıkartıp çakma sık iğnelerimizi yapıyoruz. Şöyle. Bakın şöyle iyice yakınlaştırayım biraz daha.
Şöyle bakın arkadaşlar. Şurada önde giden şurası var. Bir de şurası var. Hemen buradan giriş yapıyoruz. Ve çakma sık iğnelerimizi oraya yapıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde ediyoruz arkadaşlar. Burada daha net gözüküyordur. Bakın şöyle. Şimdi önlü arkası her iki tarafı da aynı. Bunu da eni kime yapıyorsak, yani şu rahat geçmesi için, ben şimdi büyütmek istemiyorum. Şöyle bunu bu boyuta gelene kadar şöyle sıralar yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu kenar kısımlarını size göstereceğim. Bir de şurayı kısmını size göstereceğim. Bunu şimdi bu şekilde gidiş geliş yaparak, bakın bir sıramız oldu. Şu arkası da bu şekilde gözüküyor. Önü de bu şekilde gözüküyor. Fark etmiyor. Bakın burada düz olan yerimiz, arkada da ya da önde de burada. Bu şekilde yaparak devam edelim arkadaşlar. Şöyle alıp bu şekilde tutarsanız daha rahat ediyorsunuz. Arka kısımlarından giriş yapıp alıp devam edelim. Evet arkadaşlarım, bakın ben diğerini de 11 tane yapmıştım. Şu yerleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi bunu şöyle bir kol haline getireceğiz. Önce şöyle yapıyorum, bakın. Şuradan şu şekilde yükseliyorum bir miktar ve ters sık iğne yapıyorum. Şurayı yapıyoruz önce arkadaşlar. Şu kısmını yapacağız. Daha sonra ekleyerek devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. Şu şekilde ters sık iğne yaptım. Şimdi diğer tarafına geçiyorum. Şöyle hemen karşılık gelen yerinden şöyle tutuyorum ve devam ediyorum. Oraya önce şöyle sık iğnemi yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve dönüyorum 7. Şimdi bu kenarını şöyle yaparak çeviriyorum arkadaşlar. Geri dönüyoruz ve şu şekilde ters sık iğne yaparak devam ediyoruz. Burada şöyle bir tane atlayıp diğer araya, bakın şöyle atlıyorum, diğer araya atlıyorum, araya şuraya. Evet, bakın şöyle bir görüntü. İlk yerimize geldik. Şimdi burada şöyle hemen arasından giriş yapıp ip kırmamak veya kesmemek için şöyle ilerleyelim. Birleşim yerine getirelim. Sonra buradan arkadaşlar bunu çevirelim. Bu şekilde. Orası bizim ön kısmımız olacak. Şimdi çevirdim. Bakın hemen şöyle girişimi yapıyorum ve kaydırma ile her bir yerden alıp
birleştiriyorum. Burası iç kısmı oluyor. Şimdi bakın geldim buraya. Tekrar bunu çeviriyorum. Bakın birleşim yeri hiç belli olmuyor. Böyle yaparsanız. Buradan aldım. Yine şöyle bir sıra şeklinde ters sık iğnelerimi yapıyorum. Üst kısmı düzgün durması için. Evet, bakın burayı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bunu çeviriyoruz. Şöyle. Şu yerimizden, şuradan arkadaşlarım bakın. Şu birleşim yerimiz. Buradan şöyle giriş yapıyorum. Alta dışarıdan gözükmesin. Buradan girişimi yaptım. Sonra bunu alıyorum. Diğer ipimi. Evet, şimdi 3 zinciri yaptıktan sonra arkadaşlar bakın. Şuraya normalde şuradan takmıştık. Şöyle çeviriyorum. Düz tarafı dış kısmına gelsin diye. Sonra buradan giriş yapıp yanına hemen 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Yan tarafa geçiyorum. Şöyle katlayalım bakın. Şöyle katladık. Hemen yanına şu ikisinin arasından giriş yapıyoruz. Bu giriş yaptığımız yer ön tarafta gözükmeyecek. Şöyle 1 2 3 1 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3. Bakın şöyle burayı çevirdiğimiz zaman bunlar düz bir görünüme sahip olacak. Buradan da yapabiliriz. Şöyle kafamız karışmasın. Burası düz tarafımızda. Hemen bakın şöyle 3 tane yaptık. Üzerine bir alıyoruz. Buradan giriş yapıyoruz bakın. Yan tarafındaki şurayı atlayıp şuradan şöyle girişimizi yapalım. Yine 3 tane ikili trabzan. 2 3 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan. Bu böyle marullu bir şekilde durması için biraz sıkı yapmanız gerekiyor. Şimdi bunu da tamamladım. Hemen üzerine bir alıyorum ve diğer tarafa geçiyorum, yana şöyle aldım. Gördüğünüz gibi 1 2 3 ikili trabzan, 1 2 zincir, tekrar 3 tane daha yapıyorum. Bakın arkadaşlarım, burada düz örgü gibi şu mesela yerimiz var. Oralara yaparsanız bu görünümü elde edersiniz. Şöyle 1 2 3
daha sıkı olmasını isterseniz bu aralara da yapabilirsiniz. Şöyle katladım bakın. Daha rahat yerlerimi görmek için. Şimdi burada sona geldim. Bunun hemen yanına 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. İlk başlangıç yerimin yanına 2 ve 3. Sonra bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Bakın şuradan tepesinden giriş yapıyorum. Şöyle birleştirdim ve yükseliyorum. Arkadan şu şekilde çevirip aldım. Hemen yanına 2 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 1 2, sonra devam ediyorum. Buranın içerisine giriş yapıyorum. Bakın şuraya. İkinci sırası, üçüncü sırası ve dördüncü sıra. Yani 4 sıra bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle. İkinci sıraya döndük şu anda. 2 zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Üzerine bir aldım. Devam ediyorum. Arada zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi ben bunda 4 sıra yaptım. Dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz arkadaşlar. En son 5. sırada şöyle bir değişik bir işlem daha yapacağız. Oraya kadar devam edelim ve bunu 4 sıraya tamamlayalım. Evet arkadaşlarım, bakın 1 2 3 4 sırayı yaptım. Şimdi 5. sıra son sıramız. Şöyle yükseldim. Aldım arkadan, getirdim öne ve birleştirdim. 1 2 3 tane zincir çektim ve bu ilk olduğu için şöyle hemen aradan giriş yapıyorum. Bu şekilde kaydırarak bağlıyorum. Üzerine bir aldım. Yanına hemen bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şuradan arasından bakın. Şu aradan ikisinin arasından giriş yapıyorum ve kaydırarak bağlıyorum. Tekrar üzerine bir aldım. Şu şekilde 1 2 3 zincir, buradan giriş yaptık, çektik, bağladık. Şimdi buraya 3 tane yaptık. Devam buradan bitirip gelince 2 tane daha yapacağız buraya. Yani toplam 5 tane yer yapacağız. Bakın diğerine geçtim. Şöyle alıyorum. Bir tane ikili trabzan, 3 tane zincir ve şu aradan giriş yapıyoruz ve buraya bir tane şu şekilde yer yapıyoruz. Üzerine bir aldım, yine devam ediyorum. 1 2 3 zincir. Kaydırmakta zorlanırsanız buraya sık iğne de yapabilirsiniz. Şöyle yaptığım gibi 1 2 3 5 kere bu işlemi tekrarlıyoruz. 3'ü yaptık, 4'ü yapıyoruz.
Evet arkadaşlarım, bakın son 2 tane de buraya tamamladım ve artık burayı da tamamlamış olduk. Şimdi bunu da kesiyorum. Şöyle bu fazla ipleri arkadan götürelim. Şimdi arkadaşlarım, burayı da tamamladıktan sonra bakın şöyle, bu geri dönmesin diye, herhangi bir şey olmasın diye, daha böyle düzgün dursun diye şurayı şöyle birazcık çektirerek iğnemi alıyorum. Şöyle taktım ve buraya ekliyorum. Şimdi bu birleşim yerine şuraya arkadaşlarım şöyle süs olsun diye 2 tane ben düğme diktim. Başka şekillerde de süsleme yapabilirsiniz. Şöyle 2 tane düğmemizi dikelim ve tamamlamış olalım. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi düğmelerini de diktikten sonra Vintage eldivenlerimiz kullanıma hazır hale geldi. Şimdi bunu özellikle şöyle görün diye üstünden taktık. Bunu iç kısmına da alabilirsiniz, eldivenlerinizi şu kısmını özellikle. Evet, böyle bir güzelliğe sahip olmuş olursunuz. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.